Düşünsene, yıl 943. Kafkasya'nın kalbindeyiz. Hı hı. Bugün Azerbaycan sınırlarında yer alan Berde şehrindeyiz şu an. Bir tarafta böyle nehirleri aşarak güneye inmiş baltaları ve kalkanlarıyla o devasa İskandinav Vikingleri var. Evet, o bildiğimiz hırçın savaşçılar. Aynen. Karşılarındaysa şehri savunan 1500 kişilik bir Kürt süvari birliği var. Gerçekten film sahnesi gibi. Kesinlikle. Yani bu bir fantastik kurgu filmi sahnesi falan değil. Tarihin ta kendisi. İki devasa ağın, kuzeyin o pagan tüccar savaşçılarıyla Kafkasya'nın Kürt siyasi gücünün inanılmaz bir çarpışması bu. Ve bu çarpışma aslında hani tarih kitaplarının o alışık olduğumuz net sınırlarla çizilmiş sayfalarında genellikle bulamayacağım bir detay. Çok haklısın. Çünkü bugünün dünyasında Kafkasya dediğimizde hani aklımıza sadece iki modern devletin, Ermenistan ve Azerbaycan'ın o bitmek bilmeyen çatışmaları geliyor. Maalesef sadece onları duyuyoruz haberlerde. Oysa o toprağın altındaki hafıza, tamamen farklı aktörlerin başrolde olduğu, çok daha karmaşık bir jeopolitik tablo sunuyor bize. İşte biz de bugün bizi dinleyen senin için tam da bu unutturulan hafızayı geri çağırmayı hedefleyen çok özel bir kaynağı derinlemesine inceliyoruz. Araştırmacı yazar İbrahim Sediyani tarafından kaleme alınan, başlığı da oldukça çarpıcı bir makale bu. Kafkasya ne Azeridir ne Ermeni, Kafkasya Kürttür ve Kürt topraklarıdır başlığını taşıyor. Evet, başlık gerçekten çok iddialı. Bak başlığı duyar duymaz zihninde bazı soruların belirdiğini biliyorum. Hani bu kadar iddialı, bu kadar keskin ve milliyetçi bir perspektifle yazılmış bir metin görünce insan ister istemez şey diyor, bu modern bir politik romantizm mi yoksa arkasında gerçek bir tarihsel kanıt var mı? Bu aslında çok haklı bir şüphe. Yani metin açıkça tarihi bir argümanı, güncel bir siyasi güçlendirme aracı olarak kullanıyor. Evet. Yazar okuyucusuna sadece biz geçmişte buradaydık demiyor, biz buranın asli siyasi iradesiydik diyor. Şunu hemen en baştan çok netleştirelim bence. Bizim buradaki amacımız asla yazarın bu milliyetçi görüşlerini onaylamak, siyasi bir taraf tutmak veya güncel bir çatışmaya dahil olmak değil. Bizler bu kapsamlı analizde senin için birer tarafsız okuyucu olarak buradayız. Kesinlikle öyle. Bu metnin sunduğu o şaşırtıcı tarihsel iddiaları, Kürtlerin bu bölgedeki siyasal varlığına, siyasi iradesine dair sunulan somut belgeleri ve akıllara durgunluk veren küresel bağlantıları inceleyeceğiz. Çünkü yazar bizi alıp günümüzün haber bültenlerinden çıkarıyor, Kafkasya'nın o binlerce yıllık çok katmanlı yapısına götürüyor. Mesela ta milattan önce 2000'lere Aras ve Kura nehirleri arasına falan gidiyoruz. Hani bugüne kadar Kafkasya'daki Kürt varlığı denince benim aklıma ne bileyim daha çok göçebe, dağınık aşiretler gelirdi. Çoğu insanın aklına o gelir zaten. Ama yazar doğrudan Albanya olarak bilinen bölgede yerleşik ve devasa bir siyasi organizasyondan bahsediyor. Yani resmen bir devlet inşası anlatıyor. Hatta 6. ve 7. yüzyıllarda kurulan Mihrani Kürt devletinin Hristiyan olduğunu iddia ediyor. Bir dakika ya, hani benim bildiğim tarihsel Kürt nüfusu ezici çoğunlukla Müslüman. 6. yüzyılda bugünkü Nahçıvan ve Ermenistan'ı kapsayan Hristiyan bir Kürt devleti nasıl işliyor? Aslında bu durum, tarihi bugünün etnik ve dini kimlik şablonlarıyla okumanın bizi nasıl yanılttığını gösteren mükemmel bir örnek. Yani geriye dönük modern bir etiketleme yapıyoruz. Aynen öyle. Şöyle düşün, o dönemde Kafkasya iki süper gücün Zerdüşt Sasani İmparatorluğu ile Hristiyan Bizans İmparatorluğu'nun tam arasındaki bir fay hattıydı. O dönemde hayatta kalmak çok zor olmalı. Kesinlikle. Mihrani Hanedanı gibi yerel siyasi güçler sadece küçük bir aşiret olarak hayatta kalamayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Kurumlaşmak zorundalar. Evet, kurumlaşmak, vergi toplamak, ordu kurmak ve büyük imparatorluklarla diplomatik ilişkiler geliştirmek zorundaydılar. Hristiyanlığın benimsenmesi de büyük ölçüde bu jeopolitik hayatta kalma stratejisinin bir parçasıydı. Yani Bizans veya Ermeni kilisesi ağlarıyla entegre olma çabası diyelim. Çok doğru. Yazarın bu detayı öne çıkarması tesadüf değil zaten. Okura tam olarak şunu gösteriyor. Kürtler o dönem sadece dağlarda yaşayan izole topluluklar değildi. Çağın ruhuna ayak uyduran, gerektiğinde din değiştirebilen, ciddi diplomatik manevralar yapabilen organize bir devlet aklı üretiyorlardı. Siyasi olarak muazzam bir güçlenme vurgusu var burada yazarın. Milliyetçi perspektifinde. Yani mesele sadece belli bir toprağı elinde tutmak değil,
Orada bir sistem kurmak, bir medeniyet inşa etmek. Kesinlikle öyle. Zaten metne göre İslam'ın bölgeye gelişinden sonra da bu sistem kurma yeteneği aynen devam ediyor. Deysemi, Hamdani, Şeddadi gibi Kürt devletleri tarih sahnesine çıkıyor peş peşe. Ki çok güçlü devletler bunlar. Hatta ünlü komutan Selahaddin Eyyubi'nin bile kökenlerinin Kafkasyalı Avadiye Kürt aşiretine dayandığını okuyoruz metinde. Peki soruyorum sana, bu Şeddadiler veya Deysemiler nasıl bu kadar güç sahibi oldular? Sadece kılıç zoruyla mı kurdular bu düzeni? Sadece askeri güçle bir coğrafyayı yüzlerce yıl yönetemezsin. Bu imkansız. Değil mi? Başka bir şey lazım. Bu devletler çok ciddi bir bürokratik ve ekonomik altyapı inşa ettiler. Mesela Şeddadiler, dönemin en önemli ticaret yollarının geçtiği Gence ve Ani gibi devasa şehirleri kontrol ediyordu. Ani harabelerinin olduğu yer. Evet, ta kendisi. Vergi sistemleri vardı, kervansarayları, köprüleri, hanları vardı. Aslında yazar, milliyetçi bir gözle bu kurumsal kapasiteyi vurgulayarak okuyucusuna şunu demek istiyor: siz bu coğrafyada bir azınlık veya sonradan gelmiş bir mülteci değilsiniz. Siz bu altyapıyı bizzat inşa eden kadim ev sahiplerisiniz. Altyapıyı inşa eden ev sahipleri. İnanılmaz güçlü bir siyasi mesaj bu. İşte tam bu noktada o ev sahiplerinin küresel çapta nasıl bir çekim merkezi oluşturduğu konusu beni benden aldı diyebilirim. Hangi konudan bahsediyorsun? Seninle o bölümün en başında bahsettiğimiz 943 yılındaki Berde kuşatmasına geri dönmek istiyorum. Eğer bu Kafkasya'daki Kürt devletleri bu kadar zengin, bu kadar sistemliyse, kuzeyden gelen o meşhur tehdidi yani Vikingleri kendilerine çekmeleri hiç de şaşırtıcı değil aslına bakarsan. Evet, zenginlik her zaman fatihleri çeker. Ama Vikinglerin ne işi var Kafkasya'da? Yani biz onları genelde İngiltere'ye saldıran, böyle uzun gemileriyle okyanus aşan, İrlanda'yı yağmalayan denizciler olarak biliriz hep. Bak, burası gerçekten çok büyüleyici bir tarihsel detay. İsveç merkezli Doğu Vikingleri var, onlara Varaglar deniyor. Onlar çok farklı bir rota izlediler. Doğuya doğru mu indiler? Ve nihayetinde Hazar Denizi'ne inen devasa bir ticaret ve istila otobanı kurdular. Onların amacı İngiltere'deki gibi gidip toprak fethetmek falan değildi. Ne istiyorlardı o zaman? Serkland dedikleri bir yere ulaşmak istiyorlardı. Yani İpek ülkesi veya zenginlik ülkesi olarak adlandırdıkları o efsanevi İslam coğrafyasının kalbine inmekte amaçları. Vay canına, adamların vizyonuna bak. Ve Berde o dönemde Kafkasya'nın Bağdat'ı olarak biliniyordu. Deysemi Kürt Devleti'nin başkentiydi burası ve hükümdar Deysem bin İbrahim el-Kurdi tarafından yönetiliyordu. Çok zengin bir şehirdi. Ve Fars tarihçi İbn-i Miskeveh'in o dönemki kayıtlarına göre Vikingler Berde'ye saldırdığında karşılarında öyle derme çatma bir köylü milis gücü bulmuyorlar. 1500 kişilik son derece profesyonel zırhlı bir Kürt süvari birliği çıkıyor karşılarına. Bu muazzam bir askeri güç o çağ için. Kesinlikle. Zaten bu karşılaşma yazarın argümanını bence inanılmaz derecede güçlendiriyor. Yani yazar şunu kanıtlamış oluyor: o dönemki Kürt siyasi gücü sadece kendi halinde dağlık bir bölgeyi kontrol eden izole bir yapı değildi. Hayır, tam tersine. Bulgar ve Hazar hanlıklarının hemen güneyinde, İskandinavya'dan Çin'e uzanan devasa bir küresel ticaret ağının tam merkezinde adeta bir kilit taşı gibi oturuyordu. Yani devlet aklı ve ticari güç birleşmiş durumda. Çok doğru bir tespit. Şunu da unutmamak lazım, Vikingler oraya sadece ve sadece yarma için gelmiyordu. Ortada çok ciddi oturmuş bir ticaret ağı vardı. Ne satıyorlardı ki birbirlerine? Kuzeyden kürk, fil dişi, kehribar gibi lüks tüketim malları getiriyorlar. Karşılığında Dezami veya Mervani yöneticilerden, tüccarlardan yüksek ayarlı gümüş dirhemler ve ipek kumaşlar alıyorlardı. İnanılmaz bir ekonomik döngü. Kürtlerin kurduğu bu devletler o devasa tedarik zincirinin hem güvenliğini sağlıyor hem de finansal işlemlerini yürüten ana merkezler olarak işliyordu. Bak, yazılı tarihin bazen abartılı olabileceğini, eski tarihçilerin rakamları biraz şişirebileceğini hepimiz biliyoruz. Biri çıkıp diyebilir ki, ya belki de 1500 süvari yoktu, belki de Vikingler o kadar da organize değildi o bölgede. Tabii böyle şüpheler hep olur. Ama incelediğimiz bu kaynak sadece eski metinlere dayanmıyor ki.
Makale bizi alıp arkeolojinin o tartışılmaz fiziksel kanıtlarının tam ortasına bırakıyor. Evet, işte numizmatik kanıtlar. Düşünsene, bugün İsveç'te binlerce kilometre uzakta Gotland adasında yapılan arkeolojik kazılarda 99'dan fazla Mervani Kürt sikkesi bulunmuş. 92 adet, evet. 92 miydi? Evet, 92. Silvan, Cizre, Diyarbakır basımlı paralar, hatta Deysemi Devleti adına Kafkasya'da basılan gümüş sikkeler çıkıyor adamların toprağının altında. İsveç'te ya. Evet, paranın bilimi yani numizmatik söz konusu olduğunda işin rengi tamamen değişiyor. Yani bir madeni para kendi kendine yürüyüp İsveç'e gidemez sonuçta, değil mi? Bu transferin mekanizması nasıl işliyordu pratikte? Şöyle anlatayım, numizmatik kanıtlar bize o dönemki ekonominin nabzını doğrudan birinci elden hissettirir. Bir Viking tüccarı Berbete veya Kafkasya'nın başka bir Kürt ticaret merkezinde o getirdiği kürkleri sattığında karşılığında Avrupa'nın hiçbir yerinde o dönem bulamayacağı kadar yüksek saflıkta gümüş sikkeler alıyordu. Güvenilir para birimi yani, dönemin doları gibi. Aynen öyle. Dönemin rezerv parası diyebiliriz. Bu gümüş sikkeleri alıp gemilerle kuzeye, memleketlerine, İsveç'e taşıyorlardı. Gotland adasındakiler aslında Vikinglerin o büyük servetlerini korumak için toprağa gömdükleri devasa kasalar. Yastık altı yapmış adamlar paraları. Aynen yastık altı birikimleri. Yani İsveç'in o soğuk topraklarında yatan her bir Kürt sikkesi aslında sistemli ve kurumlaşmış bir ticaret anlaşmasının, bir devlet aklının somut fiziksel faturasıdır. En ilginç detaylardan biri de ne biliyor musun metindeki? Nedir? Yazar şeyden bahsediyor, bazı sikkelerin ortasının delindiğini anlatıyor. Çünkü İsveç'e gidince bu paralar harcanacak bir şey olmaktan çıkıp bir statü sembolüne dönüşüyor. Kadınlar için bir süs eşyası, kolye falan haline geliyormuş. Statü göstergesi kesinlikle. Hatta Birka kasabasındaki Viking mezarlarından çıkan o ünlü ipek giysiler de, hani üzerinde Arapça Allah ve Ali yazılarının bulunduğu o kumaşlar var ya, Evet, o çok meşhur bir arkeolojik buluntudur. neden bir İskandinav savaşçısı, Thor'a inanan bir adam, kendi mezarına İslami motifler taşıyan, Orta Doğu'dan gelme bir kumaşla gömülmek ister ki? Çünkü kültürel etkileşimde prestij nesneleri dediğimiz çok önemli bir kavram vardır. Prestij nesnesi, evet. Vikingler için güneydeki o Müslüman devletlerin, Kürt yöneticilerin zenginliği, ipeği ve gümüşü, yeryüzündeki medeniyetin ve refahın zirvesini temsil ediyordu. Bir nevi onlara hayranlar. İslam'ın cennet tasvirinden, o ipekli kumaşların ihtişamından öylesine etkilenmişlerdi ki, öteki dünyaya göçerken o prestijli kumaşlara sarılmak istediler, Valhalla'ya o ihtişamla gitmek istediler. Yazar Sedyani bu bağları kurarak kendi halkının geçmişteki o siyasi ve kültürel gücünü çok vurucu bir şekilde modern okura hatırlatıyor aslında. Evet, milliyetçi bir uyanış yaratmaya çalışıyor. Sizin atalarınızın ürettiği medeniyet, binlerce kilometre ötedeki savaşçıları bile büyülemişti. Siz böyle bir gücün mirasçılarısınız demek istiyor okuyucusuna. İşte benim tam da takıldığım, beni dumura uğratan nokta tam olarak burası. Eğer bu medeniyet Vikingleri bile etkileyecek kadar güçlü, zengin, siyasal olarak bu kadar sistemliyse nasıl oldu da işler bu kadar tersine döndü? Evet, tarih her zaman ileri doğru gitmiyor maalesef. Makalede ilerlediğimizde o görkemli, ihtişamlı geçmiş birden yok oluyor ve kendimizi 20. yüzyılın başındaki o boğucu Sovyet bürokrasisinin tam ortasında buluyoruz. Modern tarihin en karmaşık dönemlerinden biri. 1923 yılında Lenin ve Kirov döneminde Kafkasya'da kurulan bir Kürdistan'a sor, yani Kızıl Kürdistan deneyimi var metnin anlattığı. Şimdi soruyorum, Sovyetler neden birdenbire 1923'te özerk bir Kürt bölgesi kurma ihtiyacı hissetti? Yani Lenin veya Kirov birdenbire aydınlanıp, evet Kürtlerin Kafkasya'daki tarihi haklarını onlara geri verelim falan dememiştir herhalde, değil mi? İşin mekanizması neydi burada? Kesinlikle haklısın. Öyle romantik bir aydınlanma yok ortada. Sovyetlerin o ilk yıllarında, hani imparatorluk sonrası sınırların yeniden çizildiği o son derece kaotik dönemde, Ermeniler ve Azerbaycanlılar arasında Dağlık Karabağ konusunda ciddi, çok kanlı bir çatışma vardı. Bugün hala devam eden çatışmaların tohumları. Aynen öyle. Sovyet yönetimi pragmatik bir kararla tam bu iki etnik grubun arasına nüfusunun 1926 sayımına göre %72'si Kürt olan Laçin merkezli bu bölgeyi yerleştirdi.
Bir nevi jeopolitik çarpışma emici bölge olarak tasarladılar burayı. Çarpışma emici bölge. İnanılmaz doğru bir tanım bu. Tıpkı otomobillerdeki gibi. İki sert metalin arasına darbeyi sönümleyecek, enerjiyi emecek üçüncü bir kitle koyuyorsun. Kesinlikle. Çok güzel bir benzetme. Sovyetler Kürtleri orada tam anlamıyla bir bariyer, bir tampon olarak kullandı. Ama yazar bunu Kürtler açısından bir siyasi kazanım olarak da okuyor bir yandan, değil mi? Tabii, çünkü bu durum Kürtlere siyasal olarak kısmi bir özerklik getirdi. Kendi okullarını açma, kendi dillerinde eğitim yapma, radyo yayını yapma gibi çok önemli kültürel ve siyasi araçlar sağladı. Ancak yazarın da altını çok kalın çizgilerle çizdiği gibi bu hak onların o topraklardaki kadim ev sahipliklerinden dolayı verilmemişti. Moskova'nın çıkarlarına hizmet ettiği için verilmişti. Aynen. Moskova'nın pragmatik denge politikalarına uyduğu için verilmişti. Statüleri Merkez Komitenin çıkarlarına pamuk ipliğiyle bağlıydı maalesef. Ve o pamuk ipliği sadece 6 yıl sonra 1929'da kopuyor. Kaynağın aktardığına göre Kızıl Kürdistan bir gecede Stalin tarafından lağvediliyor. Üstelik bölgedeki Kürtler de öylece yerlerinde bırakılmıyor, Orta Asya'ya, Kazakistan steplerine sürülüyor. Çok büyük bir trajedi. Hayır, tamamen dış politikayla alakalıydı aslına bakarsan. 20'lerin sonuna doğru Stalin gücünü iyice pekiştiriyordu ve Sovyetlerin etrafında güvenilir, sorunsuz sınırlara ihtiyacı vardı. Güneydeki iki büyük komşusu var, Atatürk yönetimindeki Türkiye ve Şah Rıza Pehlevi yönetimindeki İran. İkisi de yeni kurulan milliyetçi rejimler. Evet ve her iki devlet de kendi içlerindeki Kürt nüfusun milliyetçi uyanışından çok ciddi şekilde çekiniyordu. Kafkasya'da resmi, otonom bir Kızıl Kürdistan varlığı her iki komşu devlet içinde potansiyel bir tehdit algısı yaratıyordu. İlham kaynağı olmasından korkuyorlardı. Aynen öyle. Stalin, Türkiye ve İran'la o dönemki stratejik ilişkilerini güçlü tutmak, sınır güvenliğini tamamen garantiye almak için o çarpışma emici bölgeye artık ihtiyaç duymadı. Feda etti yani. Kürtler, büyük devletlerin güvenlik endişelerini yatıştırmak adına uluslararası ilişkiler masasında basit bir diplomasi fişi gibi, bir piyon gibi takas edildi. Çok acımasız. Sediyani'nin makalesi de zaten bu siyasi nesneleştirilmeyi çok büyük bir ihanet ve trajedi olarak işliyor milliyetçi perspektifinden. Kendi kaderlerini tayin etme iradesinin bölgesel güç oyunları karşısında ne kadar kırılgan olduğunu tokat gibi çarpıyor okuyucunun yüzüne. Gerçekten buz gibi bir real politik bu. Ve maalesef makaleyi okudukça görüyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Yazarın anlattıklarına bakarsak, bu Kızıl Kürdistan'ın 20'lerde lağvedilmesi aslında 1990'larda o topraklarda yaşanacak çok daha karanlık, çok daha büyük bir felaketin sadece ön hazırlığıymış. Kesinlikle öyle. 91'de Sovyetler Birliği dağılıp da o aradaki yapay emici bölge tamamen ortadan kalkınca sınırlar yeniden alevleniyor. Birinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda yani Ermeni-Azer Savaşı'nda Kürtler resmen iki ateş arasında kalıyorlar bölgede. Yazar bu süreci sadece basit bir savaş veya çatışma olarak tanımlamıyor dikkat edersen. Bunu sistematik bir hafıza silme operasyonu olarak görüyor. Nasıl yani? Mayıs 91'de Ermeniler eski Kızıl Kürdistan'ın başkenti Laçin'e girdiklerinde sadece askeri olarak toprak almıyorlar. Şehrin Kürtçe adını değiştirip Ermenice Kaşatagak yapıyorlar. Bölgeyi eski bir Ermeni şehri olarak yeniden markalıyorlar tüm dünyaya. Tarihi yeniden yazıyorlar. Ve oradaki 15.000 Kürdü yurtlarından sürüyorlar. İzlerini siliyorlar yani. Metinde beni en çok sarsan, hani o fiziksel acının saf gerçekliğini yüzüme vuran kısım neydi biliyor musun? Hangisi? 1993'teki Kelbacar, Kürtçe adıyla Kevin Bacar işgaliydi. New York Times'ın o dönemki bir muhabiri, uluslararası Kızıl Haç raporlarına dayanarak kan dondurucu bir olayı aktarıyor. Savaşçı falan olmayan, çatışmanın tarafı bile olmayan binlerce Kürt sivil, can havliyle dondurucu soğuğun ortasında 10.000 feet yükseklikteki Murov Dağı'na kaçıyor. Evet, o çok bilinen, çok acı bir olaydır. Yazar, o karlı dağlarda 15.000 insanın donarak öldüğünü raporluyor belgelerle.
Düşünsene ya, bütün o Vikingleri ağırlayan, vergi toplayan, devasa ticaret ağlarını kontrol eden o kadim devletlerin torunları, siyasi iradeleri ellerinden alındığı için, sırf bir devlet aygıtından yoksun kaldıkları için kendi topraklarında karlar altında donmaya terk ediliyor. Yazar burada çok bilinçli, çok sivri bir eleştiri getiriyor aslında. O günlerde Azerilerin yaşadığı trajedinin dünya kamuoyuna çok net duyurulduğunu, arkalarında duran devletler, lobi güçleri olduğunu belirtiyor. Ama Kürtlerin yok. Evet, Kürtlerin çığlığının o dağlarda tamamen sahipsiz kaldığını vurguluyor. İranlı sosyolog Ali Şeriati'den yaptığı çok meşhur bir alıntı var ki bence tüm bu jeopolitik trajediyi tek cümlede özetliyor. Neydi o söz? Başkalarının üzerinde kavga ettiği bizim yorganımız. Başkalarının üzerinde kavga ettiği bizim yorganımız. Gerçekten tüyler ürpertici bir isabetlilik var bu sözde. Peki ama tüm bunlar günümüz için ne anlama geliyor? Yani Sedyani bu makaleyi sadece Ermeni veya Rus politikalarını suçlamak için, geçmişe ağıt yakmak için mi yazmış? Hayır, bence metnin belki de en vurucu kısmı yazarın dışarıya değil kendi içine, kendi toplumuna, Kürt aydınlarına yönelttiği o sert eleştiriler. Sedyaprani, Kürt entelektüellerini, okumuş yazmış kesimini bu Kafkasya trajedisine karşı tamamen kör ve sağır olmakla suçluyor makalesinde. Öz eleştiri yapıyor yani. Aynen öyle. Onları başka halkların veya devletlerin siyasi ideolojilerine, sol veya sağ akımlarına kapılıp kendi öz tarihlerini, kendi gerçek kayıplarını unutmakla eleştiriyor. Köle ruhlu bir entelijansiya vurgusu yapıyor. Yazarın asıl amacı okuyucuyu sarsıp uyandırmak. Siz sahipsiz değilsiniz diyor. Evet, diyor ki siz dağlara sürülen, nesneleştirilmiş kurbanlık çaresizler değilsiniz. Siz Berde'yi savunan o gururlu süvarilerin, kendi devletini kuran, altyapı inşa eden aklın torunlarısınız. Ama bunu unuttuğunuz için, hafızanızı kaybettiğiniz için bugün kaybediyorsunuz demeye getiriyor, siyasi bir bilinç aşılamaya çalışıyor. Sadece köylerin yakılmasıyla veya sürgünle olmuyor. Asıl silinme, o halkın kendi hafızasını kaybetmesiyle, kendi tarihine yabancılaşmasıyla tamamlanıyor. Ne kadar sarsıcı, ne kadar derin bir yolculuk yaptık farkında mısın? Gerçekten öyle. Baş döndürücü bir tarih şeridinden geçtik bugün. Milattan önce 2000'lerden başladık, Kafkasya'daki o Mihrani ve Deysemi devletlerinin diplomatik ve ekonomik çarklarının nasıl işlediğini, o devlet aklını konuştuk. Vikinglerin o efsanevi uzun gemilerle Hazar'a inip Kürt süvarilerle çarpıştığı günlerden, İsveç'te toprağın altından çıkan gümüş siklelerden bahsettik. Ve oradan da 20. yüzyılın o soğuk, acımasız jeopolitik manevralarına geldik. Aynen öyle. Kızıl Kürdistan'ın bir tampon bölge olarak kurulup sonra nasıl bir çırpıda diplomatik masada feda edildiğine, oradan 90'ların trajik sürgünlerine uzandık. Oldukça milliyetçi makalesi, bize tarihin asla ama asla tek boyutlu olmadığını gösteriyor. Sınırların ve kimliklerin, güçlü olanın kalemiyle her yüzyılda nasıl yeniden yazıldığını ama ne yaparlarsa yapsınlar, toprağın altındaki o fiziksel ve kültürel izlerin asla tamamen yok edilemediğini anlıyoruz bu okumayla. Bölümün başında hani o siyasi haritaların net sınırlarından bahsetmiştik hatırlarsan. Bugün gördük ki aslında o haritalar görünmez mürekkeplerle silinip tekrar çizilen gizli katmanlarla dolu. Bu makalenin bize anlattığı hikaye, bir medeniyetin siyasi iradesi ellerinden alındığında adım adım nasıl o haritalardan kazındığının çarpıcı bir belgesi niteliğinde. Evet, çok doğru bir özet oldu bu. Şimdi bugün bizimle bu derinlemesine, zorlu ama bir o kadar da ufuk açıcı analize katıldığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Ama günlük hayatına, o koşturmacana dönmeden önce zihninde küçük provokatif bir soru işareti bırakmak istiyorum. Bugün televizyonu açtığında Orta Doğu'nun veya Kafkasya'nın o renkli, keskin sınırlarla çizilmiş güncel haritalarına bakarken, haberleri izlerken şunu bir düşün. Acaba şu an biz kendi hayatımızı yaşarken, işe gidip gelirken o haritalar yeni baştan, temiz bir şekilde, güçlünün lehine çizilebilsin diye kimlerin tarihi, kimlerin hikayesi şu an sessizce, tıpkı o karlar altındaki Murov Dağı'nda olduğu gibi unutturuluyor. Kendine çok iyi bak, bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere.